Kulaklığım yok şu anda. Ses biraz kötü olabilir. Kusura bakma. Bu videoda şeyi anlatacağım. Ojo'yu anlatacağım, nasıl kullanıldığını. Mantığı ne? Basit aslında, çok basit. Şimdi normalde limit teklifi var. Limit teklifinde sadece alım ya da satım yapabilirsin elindeki parayla. Yani satman için mesela Bitcoin üzerinden konuşuyorum. Farklı kripto para birimleri için o kripto paranın elinde bulunması lazım. Bitcoin mesela, elinde bir Bitcoin var. Satman için teklif koyuyorsun. Mesela 8600'de yükseleceğini düşünüyorsun. 9500'den satmak istiyorsun. Bunu sadece satabilirsin. Ama sen 8600'den almışsın ve bunu 9500'den satmak istiyorsun ama Bitcoin 8000'e kadar düşerse zarardasın. Kurtaramıyorsun. Bunun için de Ojo teklifi var. Alım için de aynısı geçerli. Ojo teklifi ikiye ayrılıyor. Şu limit kısmı aynı normal bizim şurada limitten yaptığımız gibi, limit teklifinden yaptığımız gibi. Kendin düşündüğün hedefin o yani. Nasıl desem, mesela 8600'den ben almak istiyorum, yükseleceğini düşünüyorum. Onun için limite teklif veriyorum. Mesela 9000'e çıkacak diye düşünüyorum. Al diyorum, bu fiyattan çıkacak. Ya da diyorum bu fiyattan değil de 8500'e düşüp çıkacak diyorum. Alıyorum. Ama daha da düşebilir. Düşerse aldığımda zarara girerim. Onun için de Ojo var. Ojo al ve sat diye ikiye ayrılır. Şimdi buraya fiyat vereceğiz. Mesela benim almak istediğim insan bir şeyi düşük fiyattan alıp yükselmesini ister, değil mi? Yani bunu da nasıl yapabiliriz? Mesela şu anda 8660 dolarmış. Ben kaç dolardan almak istiyorum? Mesela grafiklere giriyoruz. Direnç ve destek noktalarına bakacağız şimdi. Bu arada bu şeyleri anlatayım size. Çizgiyi mizgiyi bilmiyorum da. Şu bir gün 5 dakika falan, şu bir dakika 5 dakika 1 saat falan, bunlar ne oluyor biliyor musun? Mesela burada ben bir dakikayı seçtiğimde şu her bir mum çubuk 1 dakikayı temsil ediyor. 1 dakikada işlemi. 5'li seçersem her bir tanesi 5 dakika. 1 saati seçersem her bir tanesi 1 saati temsil ediyor. Ve bu aralarda kaç tane var mesela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 saati temsil ediyor işte. Zaten buradan atlamaları görüyorsun. 9, 13. Artık kaç saat yapıyor? 4 saat mi yapıyormuş? Aynen, 4 saat temsil ediyormuş. Şimdi asıl konumuz direnç ve destek noktaları. Direnç en üst noktadır. Bu kırılırsa patlama yapar gibisinden. Destek noktası da en alt noktasıdır. Buraya ulaştıktan sonra millet alım yaparak yükseltir anlamında. Ya da direnç de şöyle de olabilir. Mesela bu direnç zaten asıl mantığı şu. Mesela 9200'e gelip millet burada aşırı satmış, gördünüz mü? Dirençe ulaşmış, kıramamış, düşmüş. Direnç kırılırsa patlama yapar. Mantık bu. Yani düz mantık diyeyim kısacası. Şimdi gösterdik. Ee, Direnç noktası neymiş? 9200. Destek noktası neymiş? 8400 küsür. 8500'de. 8470'te. Ben kaça düşeceğini düşünüyorum? 8600 şu anda. 8535'e düşerse diyorum al. Eğer bu fiyata düşmez ve bu destek noktasının üstüne çıkarsa, yani bu kırılım yaşanırsa, çünkü 9200 direnç noktasıydı. Bunun üstüne çıkamayıp geri düşüyordu 8500'e kadar büyük bir satışla, değil mi? Ben onun için buradan alım yaptım ya da şu anda biraz daha düşüp birden çıkar diye alım emri verdim buradan. Ama bu 9200'ün üstüne çıkıp büyük bir patlama da yapabilir. Yani 9255 diyelim. Bu direnç noktası. Bunun üstüne çıkarsa bu büyük bir patlama yapar. 9235'ten alım vereyim. Pardon. 9355'ten alım vereyim. Ki şöyle, niye ben mesela 9255'in üstüne çıktığında 9260'tan emir vermedim? Bu kadar yakın tutarsak mesela birden patlama yapabilir. Büyük bir balina, ayı Bitcoin fiyatını bir anda 50 dolar, 100 dolar ya da 200 dolar, 300 dolar yukarı çıkartabilir. Belli olmaz bu işler. Millette çok para var. Onun için de bu aradaki fiyat farkını yüksek koyun.
Stop zaten bildiğiniz gibi stop limitten. Stop benim sınır çizgim. Bunun üstüne çıkar, alımda üstü demektir. Bunun üstüne çıkarsa benim tahmin ettiğim şey 9255. Bu patlama yapar. 9355'ten al. Yani bir Bitcoin, bu önemli değil. Şimdi bunu yaptığım emri toparlamak olursa limit fiyatı diyor. Bu demek ki benim tahmin ettiğim fiyat 8535'e düştüğünde ben alım emri vereceğim, alacak. Hatta bu normalde benim şu anda verdiğimde direkt bu emri vermiş olacak. Ama eğer ki tam tersi olursa 9255'e ulaşırsa bu alım emrini iptal edecek ve direkt şunu koyacak. 9355'ten al emri verecek. 9355'ten alırsa elinde kalır, yani senin olur o fiyat. Daha artarsa satarsın. Bunu takip etmen lazım tabii. Kendi başka bir şey yapmaz. Ama şöyle bir şey de var. Mesela 8535'ten emir verdim. 8540'a kadar düştü. 35'e düşmedi. Alamadın. Ve buradan birden yükseldi 9260'a kadar. Benim emrim 9255'te bunu siliyor. 8535'i siliyor. Ve alım emri olarak 9355 koyuyor. Bunun için nasıl desem 9355'e ulaşmadı. 9260'da kaldı ve geri düştü. Geri düştüğü için bu emir açıkta kalıyor. Ama sen 8400'e de düşse daha alamıyorsun. Onun için takip etmeniz lazım. Ve bunun için de alarmlar var. Şuradan analiz yerine tıkladığında burada alarm var. Mesela ben genelde şöyle koyuyorum. Mesela 8670. Ben böyle koyuyorum. 55. Ondan sonra 77. 88. 8702. Sonra 722. 735. 755, 777, 788 ondan sonra 802 gibi aynı şekilde devam ediyorum. Böyle alarm kuruyorum kademeli olarak, takip ediyorum. Sat da aynı şekilde, al sat diye ikiye ayrılıyor hocam. Sat'ta da yine buraya koyduğumuz fiyat, benim elimde Bitcoin olması lazım satmam için ya da diğer kripto para birimleri. Yüksekten satmak isterim tabii ki de. Yüksekten satmak isteyeceğim için mesela diyorum ki düşünüyorum. Ben 8700'den aldım. 9200'e çıkıp düşecek diye düşünüyorum. Daha da artabilir, fark etmez. Ben burayı direnç noktası olarak görüyorum. Burada olduğu gibi 9200'e ulaşıp büyük bir satış gelecek gibi düşünüyorum. 9200'den mesela 9155'ten koyuyorum. Direnç noktası orası çünkü. Oraya yaklaşıp düşecek. Ama hele ki ben mesela 8700'den aldım. Ama bu daha da aşağıya düşebilir. Mesela 8200'e, 7500'e geri düşebilir. Sonuçta bu yani birisinin müdahalesiyle olabilecek bir şey. Balinaların müdahaleleriyle yaşadık daha önce. 7300'den, 7400'den 6500'e kadar düştü. Olabiliyor. Bunun için de stop limit koyuyoruz. Mesela bu sefer satışta yüksekten satmak istedim ama alçağa düşerse de zarara girmeyeyim çok fazla diyorum. Mesela benim destek nokta neydi? 8466. Eğer diyorum ki 8400'ün altına düşerse 8335'ten ya da 55'ten sat emri veriyorum bir Bitcoin. Bunu da toparlayacak olursak dedim ki Bitcoin yükselecek. Ben 8700'den aldım. 9155'e çıkıp düşecek. Bu desteği kıramaz. Kırarsa da problem yok. Fark etmez. 9155'e ulaştığında satacağım sonuçta. Ama aşağı düşme ihtimali de olduğu için 8400'e bir uyarı koydum. Eğer 8400'ün altına inerse, 8400'e ulaşırsa düşüşte 8335'ten satayım, daha fazla düştüğünde zarar etmeyeyim. Çünkü orası destek noktası. Onun altına inerse büyük bir düşüş yaşayabilir. Aynı şekilde direnç noktası üst nokta, onun üstüne çıktığında da büyük bir çıkış yaşayabilir. Mantık bu kısaca. Başka anlatacağım bir şey yok şu anda.